Gent'e hoş geldiniz arkadaşlar. Burası Belçika'nın en güzel, benim için ikinci şehri. Ama tarihi açısından, sahip olduğu eserler açısından da gerçekten çok görkemli bir şehir. Tamamen bir ortaçağ şehri. Gördüğünüz gibi sağlı sollu onlarca kilise, katedral, kale, her şey burada. Ya çok ilginç bir yer, çok bilinmiyor aslında ama bugün size gösterdiğim şeylerden sonra eminim ki mutlaka buraya gelmek isteyeceksiniz. Gent'le ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Burası Belçika'nın 3. büyük şehri. Yani birçok açıdan önemli bir kumaş ve buğday ticaretinin yapıldığı bir şehirmiş zamanında. O yüzden de yani ekonomik anlamda da çok önemli bir şehir Belçika için. Şu anda da daha çok turizme entegre olmuş durumda. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da mutlaka sonuna kadar izleyin. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bugün çok güzel bir gün olacak. Şimdi çok güzel bir yere geldik. Burası Bruges ile Gent arasında bulunan ve yoldan sadece 6 kilometre uzaklaşarak bulabileceğiniz bir şato. Oydon Şatosu. Burası biraz ortaçağ derebeylik dönemlerinden kalma bir şato ama sonraki dönemlerde birçok restorasyondan geçmiş. Etrafında böyle çok güzel hendek var. Aynı o filmlerde gördüğümüz işte o kraliçelerin, kralların ya da prenseslerin yürüdüğü bahçeler var. Gerçekten çok güzel bir yer. Ambiyansı harika. Hani araba kiralamanın güzel yanlarından bir tanesi de böyle istediğiniz zaman istediğiniz yerlere girip çıkabilmeniz. Hani otobüste, trenlerin maalesef öyle bir imkanınız çok olmuyor. O yüzden size tavsiyem, eğer araba kiralayarak gezecek olursanız mutlaka Google Map'ten ya da herhangi bir haritadan gideceğiniz yol üzerinde hangi eserlerin, hangi mekanların olduğuna da mutlaka bakın ki böyle yerleri kaçırmayın. Şimdi ilk geldiğimiz yer Saint Michel Kilisesi. Burası Gent'teki en önemli kiliselerden bir tanesi. İçeride bir ayna olduğu için ben dışarıda konuşmayı tercih ettim. Buranın özelliği, burası gotik mimariyle inşa edilmiş ama içeride de geç dönem yine gotik mimariyle ilgili eserler var. Michelangelo'nun kendi yaptığı bir tablo da var içeride. Yine altın ve gümüş eserler var. Yani iç tasarım olarak da gayet göze hoş gelen bir görüntüsü var. Gent'te genellikle rotaya başladığınız zaman ilk uğramanız gereken nokta burası oluyor. Şimdi size bu yerleri bir göstereyim. Bakın tam güzel bir noktadan anlatmak istedim. Şu en baştaki gördüğünüz kare kuleli yer Saint Nicholas Kilisesi. Hemen onun karşısındaki ya daha doğrusu arkasındaki yer Belfort adı verilen bir yer. Yani Saat Kulesi. Onun arkasında bulunan yerde Raf Stekanen. Artık yani ben çok söyleyemiyorum ama o katedral. Yani aslında birçok katedral yan yana. Hemen şurada da bir tane saat kulesi var. Bundan sonra da hemen şu yoldan devam ederseniz meşhur buranın en büyük kalesi olan Gravenstein Kalesi'ne de gidebilirsiniz. Şimdi biraz Gent sokaklarında kaybolalım istedim. Burası gerçekten masal şehri gibi. Hani Bruges'den çok bir farkı yok. Tek farkı Bruges'de biraz daha kanal sayısı daha fazla. Ama buradaki yapılar sanki gözüme daha hoş geldi. Bu arada Gent'e ben ilk defa geliyorum. Daha önce Bruges ve Brüksel'e gelmiştim. Gent'te Bruges arası sadece arkadaşlar yarım saat falan sürüyor arkadaşlar. O yüzden yani Gent'i mutlaka görün. Yani şöyle söyleyeyim, bakın döndüğüm gibi hemen sokağa dönüyorum, bakın arkamda. Muhteşem bir kale var. Çok garip bir şey gerçekten. Şu anda arkamda gördüğünüz yer Kontlar Kalesi, Gravenstein diye geçiyor. Burası Kont Philip tarafından yapılmış bir kale ve 12. yüzyılda inşa edilmiş. Zamanında fabrika, belediye binası, müze gibi birçok farklı amaçlarda kullanılmış. Etrafında bir hendek var. Buranın asıl hani olayı dediğim gibi zamanında kontların yaşadığı ve kontlara ev sahipliği yapan bir yer. Burayı görülmüşler. Şehrin tam ortasında bulunuyor. 8 euroluk bir giriş ücreti var. İçeride hapishane, işte işkence aletleri ya da böyle dönemin mobilyalarına ait birçok şey bulabiliyorsunuz ama çok tavsiye etmediler içeri. Yani içeriye girmemizi çok tavsiye etmediler. Biz de böyle dışarıdan manzaranın keyfini çıkartıyoruz. Burası da Great Butcher's Hall diye geçiyor. Yani büyük kasap marketi gibi. Bütün kasapçılar, et kesenler ya da et satanlar daha önce bu yerleşkede yaşıyorlarmış arkadaşlar.
Şu anda gördüğünüz gibi aslında burası bir restoran olarak kullanılıyor ama yukarıda da o dönemi simgelemesi adına böyle etler sarkıtılmış. Güzel bir pazar. Burası da Grafiti Caddesi arkadaşlar. Belediye böyle grafiti sanatıyla uğraşanlara böyle güzel bir yer tahsis etmiş. Sağ solu boyamaktansa gelin bu caddede istediklerinizi yapın demişler. Ve şu anda sağımız solumuz her yer, tüm yapılar böyle grafitilerle süslenmiş. Şimdi Gent'teki gezimize devam ediyoruz. Şu karşıda gördüğünüz biraz Hogwarts'ın binasına benzeyen yapı bir kilise, Aziz Yakup Kilisesi diye geçiyor burası. Yani aslında çok bununla ilgili bilgi vermemişler herhalde. Diğer kiliselere göre önem sırasında biraz az kalıyor ama ben mimarisini çok beğendim. Noel coşkusu Gent'te devam ediyor arkadaşlar. Şu anda Noel pazarına geldik. Yine merkezde bulunuyor burası da. Yani sağlı solu zaten muhteşem yapıların arasında uzanan bir pazar. Yine her şeyi bulabiliyorsunuz. Tipik bir Noel pazarında görebileceğiniz hediyelik eşyalar, yiyecekler, yemekler her şey var. Hemen de zaten şu arkada gördüğünüz San Bavos Katedral olarak biliniyor. İnşallah açıksa oraya gireceğiz. Çünkü sabahtan beri bazı katedrallerin kapandığını gördük ya da kapalı olduğunu gördük. Umarım burası açıktır. Şimdi şehrin en ünlü katedrali olan Aziz Baba Katedrali'ne geldik arkadaşlar. Burası tam 1200 yaşında. Öyle söyleyeyim, şu gördüğünüz yapı. 942 yılında yapılmış burası. Sonradan Romanesk ve Gotik mimariyle burası daha büyük hale getirilmiş. 89 metre uzunluğunda az önce de size çektiğim bir kulesi var. Şu anda da zaten orta kısmında kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. Bir de bunun çok daha yüksek bir kulesi var. Bunun içinde Hubert'in Jan van Eyck tarafından Mistik Kuzunun Şenliği adı verilen bir eser de var. Burada sergileniyor. Zaten her yerde çok güzel heykeller var. Çeşitli sanatçılar tarafından yapılmış. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi şehirdeki en ünlü Çan Kulesi'nin olduğu yere geldik arkadaşlar. Burası Belfort Çan Kulesi. 91 metre uzunluğuyla, bakın görüyorsunuz heybetini. Belçika'nın en yüksek Çan Kulesi. Bu civardaki 29 kuleyle birlikte UNESCO Kültür Miras Listesi'ne alınmış bir kule. Burayla ilgili biraz daha size detaylı bilgi vereyim. Kuleye çıkmadan önce bunları bilmeniz gerekiyor bence. Çünkü bunun en üstünde, yani tam tepesinde bir ejderha sembolü var. Bu sembol de bu katedrali koruduğuna inanılıyor. Yani hem şehri hem de katedrali koruyormuş bu ejderha. Onun dışında bu şehrin aslında bir simgesi bu ejderha figürü aynı zamanda. Alt kısmında da bir kumaş borsası var. Yani zamanında bu kısımlarda bir ticaret olayı da dönüyormuş. Gent'e geldiğiniz zaman aslında görmeniz gereken ilk katedrallerden bir tanesi olan Aziz Nikolas Katedrali'ne geldik arkadaşlar. Ben sıralamadan dolayı sona bırakmıştım. Şimdi bu katedralin özelliği bu hemen tarihi buğday pazarının yanında yükseliyor ve içerisinde 19. yüzyılda yürütülen şu karşıda gördüğünüz ork var arkadaşlar. Bu gerçekten çok ünlü bir ork çünkü Cavalle Kol tarafından üretilen bir ork bu. Şimdi çok güzel bir yere geldik arkadaşlar. Burası Castle of Gerald's Devil diye geçiyor. Yani Gerald'ın evi aslında burası. Gerald kim diye soracak olursanız bu da bu 12. yüzyılda yaşamış ünlü bir yazar, Belçikalı bir yazar. Şövalye ünvanını aldıktan sonra kendisi burada yaşamaya başlıyor. Arkamda gördüğünüz olan bu yapıda eşiyle birlikte yaşıyor. Öldükten sonra naaşları San Bavo Katedrali'ne gömülüyorlar. Buranın bir diğer özelliği de yıllarca burası silah deposu, işte mental zihinsel engelleri rehabilite merkezi,
gibi ya da şövalyelerin evi gibi birçok amaçlarla kullanılıyor. Şu anda da içeri girip o dönemlerden kalan birçok eşyayı görebilirsiniz. Ben biraz yine geç kaldığım için kapandı. Ama burada vaktiniz bol olduğu zamanlarda mutlaka burayı gezin dedim.